Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere altından daha değerli bir bitki olan safran ve safranı doğru bir şekilde kullandığınızda ortaya çıkan mucizevi etkilerden bahsetmek istiyorum. Safran nedir? Safran Latince ismi Crocus sativus olan bitkinin kurutulmuş stigmalarından elde edilen bir baharattır. Mor yapraklı bir bitkidir. Daha çok İran, Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde ve bu enlemlerde yetiştirilmektedir. Ancak oldukça meşakkatli bir bitki. Buradan siz gerçek safranı çıkarmak için nasıl ki altından daha değerli dedik, bir kuyumcu hassasiyetinde davranmanız gerekiyor. Bakın safranla ilgili bazı ilginç istatistikler size vermek istiyorum. Örneğin sizin yarım kilo safran elde edebilmeniz için 80 bin çiçek toplamanız gerek ve bu da bir futbol sahası büyüklüğündeki bir alana denk geliyor. Ve bunu da bir işçi tek başına toplamaya kalksa 30-40 gün sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Yani siz 150 tane çiçekten sadece 1 gram safran elde edebiliyorsunuz. Tabii ki safran bu kadar değerli bir baharat olduğu için gerçek safrana ulaşmak da bir o kadar zor. Taşiş dediğimiz durum safranda oldukça fazla gözlenebilmekte. Örneğin aspir bitkisi safrana benzediği için yalancı safran olarak da satılmakta veya acı çiğdem denilen Colchium genus bitkisi de safrana benzediği için safran yerine kullanılabilmekte. Burada Crocus sativus Latince isme sahip gerçek safran kullandığınızdan bir kere emin olmanız gerekiyor. Biz safrandan takviye elde ederken de ekstra hassasiyet göstermemiz gerek. Çünkü safranın içerisinde asıl etkiyi ortaya koyan bazı moleküller var. Safranal gibi, krosin gibi bazı moleküller var. Bu da bitkinin özellikle stigma dediğimiz o mor çiçeklerin arasından çıkan 3 tane koyu kırmızı tele bir stigma diyoruz. Bu stigma biraz önce bahsettiğim moleküller açısından zengin ve bu stigmanın da özellikle üst kısımlarında bu moleküller bol miktarda bulunuyor. Dolayısıyla bu moleküllerden zengin bir takviye üretmek için bu stigmanın özellikle üst kısımlarının özel hassasiyetle toplanılması, yani çiftçilerin bu şekilde eğitilmesi lazım ve özel bir süreçle kurutularak içerisindeki etken maddeler kaybolmadan direkt olarak ekstraksiyonu yapılıp safran ekstresi şeklinde bunu kullanıyor olmanız lazım. Özellikle işte safranal dediğimiz molekül %2'den daha fazla kullandığınız takviyede bulunuyor olması lazım. Ayrıca raf ömrünün sonuna kadar stabil olarak içerisindeki safran dozunu koruyabiliyor olması lazım. Ve sadece safranal veya krosin değil, safranın içerisinde birçok farklı bileşen de var. Onların da içerisinde korunuyor olması lazım. Yani safranal elde edeceğiz diye diğer moleküllerden mahrum kalmamamız lazım. İşte bu hassasiyetlerle üretilen bir safran takviye olarak kullanıldığında da vücutta birçok sağlık faydaları ortaya çıkardığı gösterilmiş. Ne yapıyor safran? Safran bir doğal antidepresan gibi. SSRI grubu dediğimiz antidepresanlar var biliyorsunuz. Ne yapıyor bunlar? İki tane beyin hücresi arasındaki, nöron arasındaki serotoninin geri alınmasını engelleyerek daha uzun süre sinaptik aralıkta, yani o iki nöron arasında kalmasını sağlayan ilaçlardır. Yani sizin vücudunuzdaki serotoninden daha fazla faydalanmanızı sağlar. İşte safran aynı bu SSRI grubu antidepresanlar gibi vücutta serotoninin daha fazla kullanılabilmesini sağlıyor. Bu sayede doğal bir antidepresan aslında. Hatta yapılan çalışmalar da bize bunu kanıtlıyor. Yapılan antidepresanlarla karşılaştırmalı çalışmalarda günde 30 mg safran ekstresi kullanıldığında 100 mg imipiraminle ve 20 mg fluoksetin dediğimiz ilaçlarla aynı derecede depresyon skorlarında etki sağladığı gösterilmiş. Safran sadece serotonin üzerinden değil, dopamin dediğimiz nörotransmitter üzerinden de, dopamin de bizim öğrenme yolaklarında, haz duyusu yolaklarında ve yine günlük mood üzerinde etkili olan bir nörotransmitter. Aynı şekilde dopamin, nöroadrenalin gibi diğer nörotransmitterler üzerinde de etkili olduğu gösterilmiş. Bu sayede sadece depresyon değil, odaklanma, dikkat, hafızayı iyileştirme gibi etkileri de bulunuyor safran ekstresinin.
Çocuklarda da kullanımı güvenli olduğu için özellikle küçük yaşlardan itibaren dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, okulda akran zorbalığı yaşayan çocuklarda, anksiyete, stres ve depresyon problemi olan çocuklardan başlayarak yetişkin dönemde de yine depresyon, anksiyete, uyku problemleri, safran çok güzel bir uyku takviyesidir. Aynı zamanda lohusa dönemindeki depresyondan korunmada, iştah kontrolü sağlamada ve yine dikkat ve konsantrasyonu desteklemek amacıyla yetişkin dönemde de hayata dahil edilebilecek bir destek. Safran ekstresinin en önemli özelliği de güvenilir bir takviye olması. 4 yaştan itibaren ülkemizde takviye edici gıda olarak ruhsatlı ve diğer ilaçlarla da birlikte kullanılabiliyor. Yani diğer antidepresanlarla ve son dönemde oldukça popüler olan, özellikle sınava hazırlanan çocuklarda, dikkat eksikliği olan çocuklarda kullanılan metilfenidatla da birlikte kullanılabilmekte. Aynı zamanda emzirme döneminde de kullanılabiliyor. Yani lohusa depresyonundan korunmada emzirme döneminde de hayata dahil edebilirsiniz ve üst dozu da oldukça geniş. Yani çocuklar yanlışlıkla artık gummy şeklinde jelibon gibi takviyeleri de biz piyasada görebiliyoruz. Örneğin yanlışlıkla 6-7 tane bile yese herhangi bir problem vücutta yaratmayacak güvenlikte bir ekstreden bahsediyoruz. Evet, bu videodan neler öğrendik? Safran oldukça kıymetli bir baharat ve biz bunu standartize bir şekilde kullandığımızda takviye olarak da kullanabiliyoruz. Ama neye dikkat etmemiz lazım? Özellikle bir Crocus sativus olması lazım. İçerisindeki safranal ve krosin gibi asıl etkiyi yapan moleküllerin belli bir miktarın üzerinde olması lazım ve standartize bir şekilde raf ömrünün sonuna kadar korunan bir şekilde stabil kalabilen bir ham maddeden, yani dünyada rüştünü ispat etmiş kendi klinik çalışmaları olan bir safrandan elde edilen takviye edici gıda kullanmak oldukça önemli. Evet, takviyelerle ilgili detaylı bilgileri hem Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi hem de Beyinden Bağırsağa isimli kitaplarımdan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.